Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kalan atık iplerinizi değerlendirebileceğiniz oyuncak bebek yapımı anlatacağım. İki şişle öreceğim arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik. Böyle kızlarınıza tersi düz öğrettiyseniz kolaylıkla yapabilirler. Neneler torunlarına yapabilir. Siz de ilk oyuncağı olarak bebeğinize yapabilirsiniz. Uyku oyuncağı yapabilirsiniz. Harika olur. Dediğim gibi çok pratik, çok kolay. En fazla 2 saatinizi alır arkadaşlar yapmak. Bir de elinizde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Lif ipiyle, patik ipiyle de örebilirsiniz. Bize bir de elyaf lazım arkadaşlar. Elyafta evinizde bulunmuyorsa böyle kalan eski söküntü kazakları olur. Onları da değerlendirebilirsiniz içine. Onları da doldurabilirsiniz. Dediğim gibi evinizdeki eşyaları kullanarak, malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Şiş olarak 3,5 numara şiş kullanacağım. Erkek bebek yapacağım arkadaşlar. Siz kız da yapabilirsiniz bu boyutta. Daha önce ben boyut olarak 33 santim boyutunda kız bebek çalışmasını yapmıştım. Burada kalan iplerimi değerlendireceğim için bir karıştan biraz fazla olacak. Öyle işte dediğim gibi kolaylıkla yapabilirsiniz. İplerimi kenara alayım. Evet, lacivert iple çorabını yapacağım arkadaşlar. Çorabını lacivertle yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şişime 42 tane yani tek sayı 42 tane ilmek atacağım. İlmeklerimi tamamlayıp döneceğim. Evet, şişime 42 tane ilmek attım. Şimdi çeviriyorum. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Siz ters olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Evet, haroşa örerek ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. Bu yüzden de haroşa örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir sıra haroşamız oluştu bile ön yüzde. Evet, 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. Gri ipimi bağladım pantolonu için. Ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Düz örerek ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Düz örerek ilerliyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. Çevirdim, arka yüzeyim. Burada lacivert ipimizi biraz uzun keselim arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Lacivert kısmı, tabii siz hangi renk örüyorsanız çorabını dikmek için arkadaşlar biraz uzun bırakıp kesiyorum. Çevirdim, arka yüzdeyim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Ters örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Ön yüzde düz öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Ben size ne kadar ördüğümü birazdan göstereceğim arkadaşlar. Santim olarak da vereceğim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gri ipimle ördüm arkadaşlar. Tamamladım. Şöyle arka yüzden size kaç sıra ördüğümü göstereceğim. Birazdan santim olarak da vereceğim. Şöyle bakın, lacivertten sonraki ters sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra örmüşüm. Yeterli. Santim olarak da
sorarsanız şöyle. Evet, şöyle 5,5-6 santime yakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Mavi ipimi bağladım. Gri ipimi yine uzun bıraktım ki dikim için gri rengimi dikelim. Evet, yine önden düz, arkadan ters öreceğiz. Kazağına geçmiş olduk. Bu şekilde ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Yine ne kadar ördüğümü size göstereceğim arkadaşlar. Evet, aynı işlem tamamlayıp döneceğim. Evet, mavi ipimle de yeterli boyuta kadar ördüm. Ne kadar ördüm, kaç sıra ördüm beraber sayalım. Bakın burada ilk mavi haroşa ters sıralarını sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Evet, 21 sıra ördüm. Şöyle yine santim olarak vereyim. Diğerinden 2 sıra fazla ördüm arkadaşlar. Yani griden 2 sıra fazla ördüm. 6 santimden 6 santim denilebilir. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ten rengi, yüzü için ten rengi ipimi sabitledim. Yine mavi ipimi uzun bıraktım dikmek için. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. 13 sıra öreceğim arkadaşlar. Bunda 13 sıra olana kadar öreceğim. Evet, önden düz, arkadan ters örüyoruz. 13 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ten rengi kısmı da 13 sıra ördüm. Yine beraber sayalım bakın. Maviden sonraki ters sıraları sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13 sıra oldu. Bu ipini biraz uzun bırakıp kestim. Kahve rengi ipimi aldım şapkası için. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. 8 sıra örelim arkadaşlar. Sonra eksiltmeye başlayacağız. Evet, 8 sıra olana kadar, 8 diyorum. 7 sıra olana kadar örelim. Evet, kahverengi ipimle de 3, 6, 7 sıra ördüm. Şimdi eksiltme yapacağım arkadaşlar. Tepesi yuvarlak bir şekilde kapansın diye. İlk kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek örüyorum. Düz örüyorum. 1, 2, 3. Yani 4 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, 4 ilmek örüyoruz. 2, 3 ve 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 4 ilmeğimi ördüm. Son 2 ilmeğimin ikisini bir ördüm. Çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek örüyorum. Evet, 3 ilmek örmüş olduk. 3 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 3 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonunda yine 3 ilmekten sonra son 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Çevirdim.
Modelimin arka yüzünde yine hiçbir işlem yok. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzeyim yeterli. Şapkası da. Keselim artık. Şöyle. 2 ilmeğin ikisini bir değil. Bu sefer 3 ilmeğin üçünü bir keserek kapatacağım. Bakın 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. Üçünü bir örüyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet, kesimi yaptım. Son ilmeğim kaldı. İpimi de birazcık uzun bıraktım ki bu rengimle bu kısmı dikeyim. Şöyle son ilmeğin içinden geçtim. Şöyle bir tane atlayıp ikinciye giriyorum. Bir tane atlayıp ikincinin bakın telini alıyorum. Büzdürerek kapatacağım. Şöyle çektiriyorum. Şuradan şöyle tekrar buradan giriyorum. Evet, şöyle büzdürdüm gördüğünüz gibi. İpim nedense düğüm oluyor. Evet, şöyle şuradan gireceğim. İç kısımdan sıkılayacağım. Tamamdır. Bu sefer düzünden dikeceğim. Şöyle bakın, düz kısımdan dikeceğim. Şöyle şuraya giriyorum. Karşıdan da sıradaki yuvaya bakın bu şekilde. Şöyle batacağım. Evet, böyle karşılıklı batacağım inşallah. Evet, böyle batarak kahverengi kısmı dikelim arkadaşlar. Sonra diğer ipimi burada bunu iğneme geçireceğim. Burayı sabitleyip bu ipimi keseceğim arkadaşlar. Evet, kahverengi kısmı diktim. İçeriden ipimi sabitleyip kestim. Şimdi ten rengi ipimi iğneme geçirdim. Bu ipimi kopardım ama diğerlerini koparmayacağım arkadaşlar diktikten sonra. Çünkü şekil vereceğiz daha. Şöyle karşılıklı batarak aşağıya doğru ineceğim. Tersinden de dikebilirsiniz. Nasıl uygun görürseniz o şekilde dikebilirsiniz. Evet, her rengi kendi rengiyle dikerek aşağıya kadar gelelim. Ama ipimi dediğim gibi burada bırakacağım. Düğüm attıktan sonra burada bırakacağım. Dışarıda kalacak. Mavi ipim de dışarıda kalacak. Gri ipim de o şekilde bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi dikerek aşağıya kadar geldim. İplerimi de gördüğünüz gibi bıraktım. Şimdi içine bakın son olarak lacivert kısmı diktim. İğnem hala duruyor. Bu aşamada içine elyaf dolduralım. Çok tıka basa doldurmayalım arkadaşlar. Şöyle önce
kafasını sabitleyelim. Ondan sonra gövdesine bakarız. Evet, doldurup döneceğim. Evet, elyafımı biraz doldurdum. Alt kısmı tam kapatmadığım için. Sonra yetmezse doldururum arkadaşlar. Kafasını doldurdum. Gördüğünüz gibi ten rengi ipimi iğneme geçirdim. Şimdi şöyle bir alttan bir üstten geçecek şekilde boyun kısmını oluşturalım. Şöyle. Bu dikiş yaptığımız kısım kafasının arkası olacak. Evet, bu şekilde başladığımız yere kadar gelelim. Evet, şöyle göstereyim. Başladığım yere kadar geldim. Şöyle çektiriyorum arkadaşlar. Boyun kısmı olsun. Kafa şeklinde veriyorum. Şöyle iyice çektirelim. Bu arkada şöyle düğüm atacağım. Görünmeyecek şekilde. Evet, yeterli. Şöyle buradan giriyorum. Şu kısımda çıkacağım. Buradan da bir düğüm atayım. Çünkü oynayacaklar. Böyle iyice sağlam olsun. Çocuklara hiçbir şey dayanmaz. Evet, şöyle. Tamamdır. Fazlasını kesiyorum. Evet, kestim. Şöyle elyaf doldurdum arkadaşlar. Dediğim gibi çok tıka basa doldurmayalım. Aralardan elyaf görünmesin. Şimdi lacivert kısmı, şöyle alt kısmı tamamen dikeceğim arkadaşlar. Şöyle tamamen dikelim. Şöyle ortadan şerit yapacağız, gideceğiz. Onu da göstereceğim. Tamamen bu uç kısmını şöyle önce yarısına sonra diğer yarısına dikeyim. Ben de dikip döneceğim. Evet, şunu da göstermek istedim arkadaşlar. Bakın, şuradan başladım, şuraya kadar geldim. Burayı biraz sivri olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle büzdüreceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane atlayıp ikinciye giriyorum. Şöyle bir tane atlayıp ikinciye. Şöyle. Bu kısmı büzdüreceğim. Ki sivri olmasın ayak yan kısımları. Evet, gördüğünüz gibi kapandı. Sonra burada şöyle düğüm atacağım. İçeriden şöyle şu kısma geldim. Yani ortaya geldim. Evet, şu ortayı da önce dikeyim. Şöyle bakın. Şu şekilde. Şimdi yetmeyecek gibi. Tam ortalı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bir alttan bir üstten. Lacivert kısımları. Lacivert ipimle. Şöyle dikiyorum. Tekrar aşağıya doğru iniyorum. Evet, bu uç kısmı da şöyle yarıya kadar dikelim. Evet, şöyle yine büzdüreceğim bu uç kısmı da. Şöyle tamamdır. Evet, ipimi sabitleyip keseceğim arkadaşlar. Evet, şimdi gri ipimi iğneme geçirdim. Bakın, arka taraftayım. Şöyle gri kısmı tam ortalı bir şekilde şöyle bir alttan bir üstten geçecek şekilde dikeceğim. Yani bacak, iki bacak şeklini vereceğiz. Şöyle.
Evet, böyle illa düğüm olacak burada. Evet, şöyle biraz yukarıdan şöyle aşağıya iniyorum. Biraz ileriden diğer tarafı. Aynı hizadan yukarıya. Çıkmaya özen gösterelim şöyle çektirerekten. Evet. Şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, bakın bu kadar yaptım, yeterli bacağı için. Arka tarafta düğüm attıktan sonra iğnemi buradan çıkardım. Burada ipimin fazlasını kesiyorum. Şimdi mavi ipime iğnemi geçiriyorum. Evet, geçirdim. Şöyle biraz şekil veriyorum, düzlüyorum. Şu tersinden kol yapmak istediğim kısma şöyle tam dipten başlamıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. sıradan iğnemi çıkardım. Sonra hatta burası az mı olur? Evet, şöyle bir yana alacağım tekrardan. Şöyle şuradan giriyorum yukarıdan. Şuradan bakın. Bu kadar yeterli mi? Yeterli. Buradan aşağıya şöyle bakın. Aynı hizadan yukarıya. Buradan aşağıya. Şöyle çektirerekten yukarıya doğru çıkalım. Evet, şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Tam boyun kısmına gelmeyelim. Şuraya kadar gelelim. Evet, şöyle göstereyim. Bakın şuraya kadar diktim. Şimdi burada arka tarafta şöyle bir gizlice düğüm atacağım. Şöyle şuradan. Ki açılmasın. Evet, buradan içeriye giriyorum. Karşıya. Şöyle 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Şuraya. Şuradan çıkıyorum arkadaşlar, bakın. Aynı hizadan çıkmaya çalışıyorum. Evet, şöyle dikeceğim. Buradan aşağıya. Evet, aynı kalınlıkta olsun. Dikkat edin arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yine buraya kadar dikelim. Sonra ipimizi kopartalım. Yüzüne geçeceğiz. Evet, kollarını da tamamladık. Sıra yüzüne geldi. Şöyle göz yapacağım arkadaşlar. Siyah ipimi aldım. Şöyle arkadan şöyle bir boşluktan giriyorum. Önce nereden çıkacağız onu ayarlayalım. Tam ortada şöyle 2 tane düz ilmek çıkıyor. 3 4 tane olsun. Şöyle şuradan yukarıdan aşağıya doğru. 3. sıra şurası. Evet, çok böyle yan yana olmasın, bir yan tarafa giriyorum. Şuradan çok büyük de olmasın, bakın. 1 2 3 çizgi şeklinde yan taraftan
Şöyle. 2 ve 3. Şöyle şuradan 1 2 3, şöyle şuradan çıkıyorum. Evet, şurada sonra iğneyle düzeltilir arkadaşlar. Sorun olmaz. Şöyle buradan yan tarafa doğru 1 2 3 çizgi ilerisinden şöyle. İki ve üçüncü de şöyle arkaya gideceğim arkadaşlar. Arkadan bir boşluk bulup orada düğüm atacağım. Şöyle. Çünkü ipim siyah görünsün istemiyorum. Şöyle şuradan bir boşluktan yavaşça ipimi çekiyorum. Şöyle şeklini verelim. Evet, buradan elyafı içine alacak şekilde düğüm atacağım. Şöyle. Sonra tekrar aynı yerden girip başka bir yerden çıkacağım boşluktan. Bu işlemi birkaç tur yapabiliriz arkadaşlar. Aynı boşluktan tepeye çıkıyorum. Görünmez. Evet. İpimi keseceğim. Şimdi ağzını yapalım arkadaşlar. Şöyle şeklini vereyim. Dudağında kırmızı iple yapacağım arkadaşlar. Kırmızı ipimi aldım. İğneme geçirdim. Şöyle arkadan bir boşluktan giriyorum. Gözlerin arasında 4 tane düz ilmek var. Şöyle şuradan çıkıyorum. Bu 4 düz ilmeği araya alacağım, ağzı büyük olsun, sorun olmaz. Şöyle bakın, buradan çıktım. 1 2 3 4 düz ileriden girdim. Şöyle. Evet, bir tane daha gireceğim. Şöyle bir yan taraftan boşluktan çıkıp bir bakacağım arkadaşlar. Evet. İyi oldu, değil mi? Güzel oldu. Evet, buradan bir düğüm atacağım. Şöyle. Buradan giriyorum. Şöyle bir boşluktan çıkıyorum. Evet, şöyle ipi geçirmemeye dikkat edin, görünmesin. Sonra bu boşluktan girip şöyle tepeden herhangi bir yerden çıkıyorum. Evet, fazlasını keselim. Çok tatlı, çok şirin oldu. Eğer ki kız bebek örmek istiyorsanız arkadaşlar, böyle küçük örmek istiyorsanız, büyük yapmak istiyorsanız dediğim gibi kanalımda var. Şöyle tığ yardımıyla saç nasıl yapılır? Şöyle şapkasının renginden şapkasını siyah, kahverengi, sarı yapabilirsiniz. Saç rengi olur. Şöyle mesela boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar kesip şöyle tığ yardımıyla şöyle şu şekilde çekip arkadaşlar, bu şekilde buralardan çıkartın. Tepeden bağlayabilirsiniz, arkadan bağlayabilirsiniz.
Yanlardan bağlayabilirsiniz. Böyle bu şekilde saç yapabilirsiniz. Kız bebek istiyorsanız. Böyle. Çok tatlı, çok şirin oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. Santim olarak da vereyim. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız arkadaşlar. Boyut olarak 23 santim. Diğeri 33 santimdi diye hatırlıyorum arkadaşlar. Diğer ördüğüm büyük bebek. Kız bebek. Bu da 23 santim. Çok tatlı, çok şirin. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.